nihai Almanya kriziyle beraber yani çözülme olabilir. Buna hazırlıklı mı sizce Almanya olsun, Fransa olsun? En azından sokak hazır mı Almanya'da? Şimdi her ne kadar sokak hazır olmasa da onların bilhassa Almanya'nın denden içinde devlet politikalarından şaştığını ben tarih kitaplarına baktığınızda da görmemişsinizdir. Avrupa Birliği'ne bize bu oyunları yapmalarının tek sebebi de Avrupa Birliği, Almanya ve Fransa'nın hegemonyasındadır. Türkiye'nin ne Müslüman, ne şu, ne bu, ne insan hakları, ne şu, hiçbir şey değil bence. Çok basit bir sebep var. Parlamentoda kabul ettikleri son şeye göre, değişikliğe göre nüfus açısından bizim oy hakkımızdır. Yani bunu da kaybetmemek için bize bu yok işte Kıbrıs'mış, şuymuş, bir takım şeyler söylüyorlar. Onlar için en önemli şey Avrupa'nın hakimi kalmaktır. Bunun için Amerika'dan çok daha az para bastılar şu ana kadar. Onlar da yapabilirler hiçbir sıkıntı olmadan. Daha doğrusu para basmakla problemi o an belki çözülmüş gibi gözükebilir ama yayıyorlar 20 seneye 30 seneye halkları. Netice olarak dediğim gibi basit görmeye çalışıyorum daha anlaşılır olması için. Daha fazla arz olacak. Avro arzı fazla olacak. Euro'nun değeri yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Diğer tarafta dolarda da aynı şey. Çoktan mevzu bahis. Bir tek bu Çin'in vesaire desteklemesinden dolayı o hadise daha olmadı. Risk var. Yani aniden bir faiz artışı riski var. Ama ona da şu sıralar izin vereceklerini zannetmiyorum. Ne olacak? Netice olarak avronun da değeri, doların da değeri belki parite aynı kalır ama aşağılara doğru önümüzdeki 5-10 sene bana göre gidecek. Bu da bize bir sıkıntı getirebilir tabii ki. Çünkü Türkiye'de bu sunni işte para basmalar, borç ödemeler vesaire olmadığı için inşallah bundan sonra da olmaz. Bakın seçim senesindeyiz. Hele bu seneden sonra hiç olmayacağını tahmin ediyorum. Bizim yani bu Davos'ta da göreceğimiz gibi bizim iş adamlarımızın, bizim özel sektörümüzün düşünmesi lazım gelen değerli bir Türk lirası ile yaşamaya alışacağız. Hatta daha da değerlenecek. Bunun neticesi olarak Türkiye pahalı bir ülke olacak. Zaten şimdiden oldu. Daha da fazla pahalılaşacak. Daha fazla pahalılaştığında bizim 20 sene evvel Amerikalıların, Avrupalıların yaptığı gibi bir takım iş ağırlıklı, işçi ağırlıklı üretimleri başka ülkelerde yaptırmamız gerekir. Zaten tekstilde başladık. Evet. Bunun dışındaki sektörleri de geçmemiz lazım. Mutlaka markalaşmamız gerekir. Bu büyük bir şans aynı zamanda. Yani Türkiye'nin bunu yapabilecek duruma geçmesi. Ama bunu çok iyi görmemiz lazım. İhracatçımızın buna anlaması lazım. Özel sektörümüzün anlaması lazım. Hükümetimizin anladığını zannediyorum. Destekleyeceği sektörleri çok iyi seçmesi açısından. Şimdi arkadaşlarım İstanbul'dan bitirebilirsin diyorlar ama kısıtlı sürelerimiz var. Bir sorumuz var. Hemen öncesinde de konuştuk. Sizin birçok şapkanız var. TVC'nin acaba Doğan Medya'yı alıp almama hikayesi biraz yılan hikayesine döndü, uzadı. Ne zaman sonuçlanacak efendim? Benim alakam TPG'nin senior advisor'ıyım. O yüzden bu işle alakalıyım. Çok fazla yılan hikayesi olduğunu zannetmiyorum. Ya da varsa da küçük bir yılandır. Benim tahminim en fazla 10 bilemediniz 14 gün. 2 hafta içinde. Artı veya eksi. Yani satılır veya satılmaz. Ama 2 hafta içinde artık bu iş sonuçlanır diye düşünüyorum. Sonuna geldik. Peki çok teşekkür ederiz Cüneyt Bey. Aslında Davos'un farklı bir yüzü var. Onu da sizden daha sonra alacağız. Hep biz bu siyaset konuşuyoruz ama çok daha renkli bir yüzü var. Tabii canım. Yani en basitinden ben artık o stasyonlara girmiyorum. Ben sadece biyoloji, dünyada neler oluyor, denizlerde ne var, fezada neler var onlara gidiyorum. Herkese de onu tavsiye ederim. Peki. Tavsiyeniz uymalarını sağlık veririm. Çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için. Ve biz de şimdi buradan reklama pas atıyoruz.